Bu şehre ilk defa geliyorsan, sana turistlerin yaptığı hataları yapmaman için önemli tavsiyeler vereceğim. Bu arada ben turistim, turist gibi takılacağım dersen tercih senin. Ama önce Londra'da yaşayan birinin yaptıklarına bir kulak ver derim. Londra'da bir yerden başka bir yere nasıl giderim demek, Citymapper demek. Bu uygulama tek kelimeyle mükemmel. Londra'da yaşayan büyük çoğunluğun telefonunda bu uygulama yüklü. Google Maps ya da Apple Maps'ten çok daha iyi olduğunu garanti ediyorum sana. Çünkü gitmek istediğin yer için çok sayıda opsiyon sunuyor. Yolun ne kadara mal olacağını ya da hava durumuna göre alternatif vasıtalar kullanmanı bile sana söylüyor. Ayrıca ineceğin durağa yaklaştığında sana bildirimler de gönderiyor. Sana tap in tap out kuralından da bahsetmem gerek. Tren, metro ya da tramvay ile yolculuk yapacaksan, yolculuğun başlarken ve biterken kartını 2 kere okutman lazım. Bu ayrıntı çok önemli. Böylece gittiğin yol kadar ücret ödemiş oluyorsun. Ama bunu otobüslerde yapmıyoruz. Sadece binerken kartını okutuyorsun ve direkt 1,65 pound kesiliyor. Ulaşım için makinelerden kağıt bilet alma devri sona erdi. Temassız ödeme yöntemi tüm otobüslerde, trenlerde ve metrolarda geçerli. Temassız demişken Londra'da nakit para kullanımı da pek yaygın değil. Hatta bazı restoran ve kafelerde nakit para geçmiyor. Yani yanında fazladan nakit para taşımana hiç gerek yok. Kredi kartı, Apple Pay ya da Google Pay gibi seçenekleri kullanabilirsin. Hi, can I have the credit card, please? Sure, take it away, madam. Take away your Anything else for you? no, thank you. Could I have your name for the card? Bahar, Bahar. It's £3.20. Sorry, really sorry. Bahar. Thank you. Londra'nın ikonik siyah taksileri çok güzel değil mi? Ama sen ol, kullanmamaya çalış. Bu şehirde en yaygın ulaşım aracı tabii ki yürümek, bisiklet ve raylı sistemler. Otobüsleri özellikle rush hour denilen sabah işe gidiş ve akşam iş çıkış saatleri olduğu zamanlarda sakın tercih etme çünkü gerçekten çok trafik oluyor. Ama illaki taksi kullanmam gerekiyor diyorsan Uber aplikasyonunu indir. Uber Londra'da oldukça yaygın kullanılıyor ve gerçekten çok hızlı. Siyah taksiler diğer alternatiflere göre pahalı kalıyor ve seni gitmek istediğin yere kısa yol yerine bazen uzun yoldan da götürebiliyorlar. Yani zamandan tasarruf etmek de söz konusu değil. Londra'da çoğu sanat galerisi ve müze girişi ücretsiz. Ama internet sitesine girip ziyaret edeceğin gün ve saat için online bilet alman gerekebilir. Bilet almışken hadi biraz bu güzel müzeyi gezelim. Bu arada başka aktivitelere de katılmak istiyorsan, mesela illa London'a bineceğim diyorsan mutlaka önden biletini al. Sırada bekleyerek sakın vakit kaybetme. Bu durum restoranlar için de geçerli. OpenTable uygulamasından birçok yerde kredi kartı bilgisi vermeden rezervasyon yapabilirsin. Linki açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bir diğer konu Londra'da turistik aktiviteler listelerine bakıp sadece birkaç yerle sınırlı kalma. Sonra Londra'da yaşayan insanların gitmekten zevk aldığı yerleri kaçırmış olursun. Bu şehrin her köşesi ayrı güzel.
Mesela Kew Gardens videomu izlediysen Londra'nın batısında şahane bir yer olduğunu anlayacaksın. Londra dışındaki turlara katılmanı da çok önermiyorum. Oxford, Cambridge gibi turlara mümkünse Londra'yı gezip gördükten sonra katıl. Londra küçük bir şehir değil, bunu unutma. Tabii İstanbul ile kıyaslama yapmıyorum. Avrupa'daki diğer şehirlere göre oldukça büyük ve kalabalık bir yer. Bu yüzden bu şehri yürüyerek gezmen mümkün değil. Az zamanın varsa eğer, göreceğin yerleri mutlaka lokasyonlara göre dağıt derim. Bir gün içinde önce Batı Londra'da bir yere gidip oradan trenle doğuya geçerim diye düşünme sakın. Vaktinin çoğu yolda geçecek, yazık olur. Mesela sabah Notting Hill'de gezdin, oradan Hyde Park'a gidebilir, Kensington Palace'ı görebilir, sonra da South Kensington'daki müzeleri ziyaret edebilirsin. Ama Notting Hill'den hop diye doğuya geçmen iyi bir fikir değil. Eğer bir pub'a girip bira sipariş edeceksen, ki bence kesinlikle İngiltere'de, özellikle de Londra'daki pub'ları mutlaka ziyaret etmelisin, siparişini verirken pint ölçü birimiyle vermen gerekecek. Pint, Amerika ve Britanya'da kullanılan ve yaklaşık 570 ml'lik, yani yarım litreden biraz fazla olan bir ölçü birimi. Pub'da sana pint mi yoksa half, yani yarım pint mi içmek istediğini soracaklar. İngiliz biralarının sert olduğunu söylemek isterim. Dikkatli ol. Tabii Londra'ya gelmişken fish and chips gibi İngiltere'ye özgü sınırlı sayıdaki lezzetleri dene. Ama illa her sabah İngiliz kahvaltısı yapman gerekmiyor. Londra'da dünya mutfakları çok iyi. Uzak Doğu, İtalyan, Hint yemekleri yapan muhteşem yerler var. Michelin yıldızlı restoranlardan sokak lezzetlerine ne ararsan var. İngiliz yemeklerinden çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Önemli bir bilgi daha geliyor. Eğer Londra'da bir restoranda ödeme yapıyorsan hesabı dikkatli kontrol et lütfen. Çünkü servis charge denilen servis ücreti gelen hesaba dahil edilmiş olabilir ve genelde bu %12,5'a falan denk geliyor. Eğer servis charge dahil edilmişse bahşiş bırakmayı aklından geçirme. Ama eğer dahil edilmemişse o zaman %10 ile 15 arasında bir bahşiş bırakmanda fayda var. Bahşiş bırakman zorunlu değil tabii ama bırakmaman servis çok kötüydü anlamına geliyor burada. Bunu da unutma. Bunlar sen Londra'ya gelmeden sana vermek istediğim tavsiyelerdi. Aklına takılan başka sorular varsa yorumlara yazmayı unutma. Kanalıma abone ol, Londra'dan bildirmeye devam edeceğim. Cheers!